Bu videoda sizlerle 2019 yılında Paris seyahatim sırasında ziyaret etmiş olduğum Versailles Sarayı'nı paylaşmak istiyorum. Günümüzde Avrupa'nın en büyük sarayı olan Versailles, Fransa'nın Île-de-France bölgesinde yer alan 86 bin nüfuslu Versailles şehrinde en önemli kraliyet sarayıdır. Paris'in 20 kilometre güneybatısında kalan şehir, zengin bir yerleşimdir. Versailles Sarayı, ülkenin en büyük ve en güzel saraylarından biridir. 1668 yılında 14. Louis, aynı anda 20 bin kişiyi barındırabilen Avrupa'nın en büyük saraylarından birisini yaptırmıştır. Sarayın içi kadar bahçeleri de görülmeye değerdir. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz su perileri arasında dinlenen Apollon heykeli göz kamaştırıcıdır. Versailles, Fransız barokonun sonu ve klasik uslubun başıdır. Louvre gibi Fransız tarihini özetler. Versailles Sarayı'nın bahçe tarafındaki cephesi, Le Vaun'un son eseridir ve en klasik Fransız mimarisine örnek olmuştur. Videonun devamında izleyeceğiniz iç mekan dış cepheden daha başarılıdır. Sarayın içindeki tören odaları uzun bir aks üstüne dizilmiş olup birbirlerine açılırlar. Bütün saray, kralın yatağı, odası ve dairesi etrafında düzenlenmişti. Hanedan prenslerinin, saraylıların daireleri, bakanların büroları, kabul, eğlence, tapınma ve gezinti yerleri kesin bir plan ve perspektif kombinasyonu içerisinde düzenlenmiştir. Sarayın en önemli yerlerinden ikisi Aynalar Galerisi ve Şapel'dir. 13. Louis 1643'te ölünce monarşiyi bu fotoğrafta görmüş olduğunuz 4 yaşındaki Güneş Kralı olarak da anılan 14. Louis'in ellerine bıraktı. 14. Louis 72 yıl tahta kalarak herhangi bir Avrupa hükümdarı arasında bir ülkeye en uzun süre hükmeden kral oldu. 76 yaşında öldüğü Versailles Sarayı'nda 50 yıldan uzun süre yenileme tadilatları ile ilgilendi. Hükümeti 14. Louis'i Paris'ten çıkarınca hükümdarlığını güçlendirdi. Bu noktadan itibaren bütün soyluların, saray mensuplarının ve hükümet yetkililerinin toplantıları Versailles Sarayı'nda Güneş Kralı'nın gözetiminde gerçekleşti. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz heykel 14. Louis'e aittir ve sarayın ön cephesinde yer almaktadır. Versailles Sarayı'nın tarihçesi ise şu şekildedir. 13. Louis, oğlu 14. Louis de avcılığa meraklıydı. Ancak bu arsa için daha başka planları vardı. Var olan diğer saraylar ona yetmediği için 1660'da Versailles'i büyük bir kraliyet sarayına dönüştürmeye karar verdi. Her şey tüm saray ahalisinin ağırlanabileceği tarzda çok görkemli olmalıydı. 1661'de sarayın yapımına başlandı ve 2 yıl içinde Güneş Kralı diye tanınan 14. Louis, hazineden gelen tüm tepkilere karşın buraya inanılmaz miktarda para harcadı. Onlarca yıl sürecek yapım için binlerce işçi çalışacak ve harcamalar giderek artacaktı. Versailles üzerinde 30 yıl çalışan mimar Louis Le Vaun'un yerine André Le Notre geçti. Peyzajdan sorumlu André Le Notre'nin tasarladığı bahçeler şatoyu geri planda bırakınca saray çok daha ihtişamlı bir haline aldı. Böylelikle saray 50 yılda tamamlanmış oldu. Başta mütevazi bir av evi olarak inşa edilen Versailles Sarayı, Fransız monarşisinin ve daha sonra da Fransa iktidarının daimi ikametgah yeri olacak şekilde genişletilmiş oldu. Günümüzde bu saray, Fransız siyasetçileri ve ülkenin ileri gelenleri tarafından da kullanılmaya devam edilmektedir. Versailles Sarayı 1789'a dek Fransa Krallığı'nın politik gücünün merkezini oluşturmuştur. Versailles bu sebeple sadece bir yapı olarak değil, eski rejime bağlı mutlaki monarşinin bir sembolü olduğu için Fransa ve dünya tarihi açısından çok önemlidir.
Bu sarayın yapım işinde 36 bin işçinin çalıştığı ve bir bayram günü sarayın bahçesindeki fiskiyelerden akan suyun Paris'in bir günlük su tüketimine eşit olduğu söylenir. Bu videoda izlemiş olduğunuz bahçe, sarayın hemen önünde yer alan muhteşem bir bahçedir. Şimdiki fotoğrafta görmüş olduğunuz sarayın içinde yer alan aynalı salondur. Eskiden bahçelere açılan bir terasın restore edilmesiyle yapılan Hall of Mirrors 1684 yılında tamamlanmış. 73 metre uzunluğundaki salon, Fransa'nın politik, sanatsal ve ekonomik anlamdaki başarıları ve kilometre taşlarına adanmış sanat eserleriyle dekore edilmiş bir yer. Ve o dönemde büyük bir lüks sayılan aynalarla tam olarak 357 adet kaplanarak Fransa'nın zenginliğini göstermesi hedeflenmiş. İç dekoru, Lebrun tarafından yapılan aynalar galerisi, saraya yumuşak barok bir hava getirmiş. Galeri, bunun haricinde yeşil mermer ile kaplanmıştır. Aynalı salonu tasarlamak için Venedik'ten bazı ayna ustaları kaçırılarak getirildiği söylenir. Bu salon aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın sonunda mağlup Almanya ile müttefikler arasında imzalanan anlaşmaya da ev sahipliği yapmıştır. Salonun tavanında görmüş olduğunuz muhteşem resimler Lebrun'un eseridir. Sarayın içinde görülmeye değer bir diğer yerde şu an görmüş olduğunuz Kraliyet Şapeli'dir. İnşaatı 1689'da başlamış ve 1710'da tamamlanmış. Mimarı gotik ve barokun bir kombinasyonudur. Şapelin birçok detayı, renkli mermer fayanslar, sütunlar ve oyma sütunlar dahil olmak üzere Orta Çağ katedrallerine benzemektedir. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz sarayın içinde yer alan bir yemek salonudur. Sarayın her yerinde olduğu gibi burada da muhteşem tablolara rastlayabilirsiniz. 60 binden fazla sanat eseriyle Versailles Sarayı son derece geniş bir zaman aralığına yayılmış bir koleksiyona sahiptir. Aslında saraydaki sanat eserleri yapının ilk inşasından itibaren toplanmaya başlanmış, ancak ilk defa Louis Philippe tarafından 1837'de bu eserler bir araya getirilerek bir koleksiyon oluşturulmuş. Orta Çağ'dan 19. yüzyıla kadar Fransa tarihine ışık tutan eserlerin kronolojik bir şekilde sıralandırıldığı koleksiyon, geçici ve kalıcı sergiler aracılığıyla ziyaretçilere de açık. Ki eserlerin bir kısmı da gerek aynalı salon, gerek bahçeler, gerek küçük ve büyük köşk gibi Versailles Sarayı'nın çeşitli bölümlerinde sergileniyor. Şüphesiz Versailles Sarayı'nın en önemli özelliklerinden biri de eşsiz güzellikteki bahçesinin büyüklüğüdür. Bahçe içerisinde ziyaretçiler için kafe ve alanlar ayrılmıştır. Peyzajı ile dikkat çeken bahçenin içerisinde hatırı sayılır büyüklükte bir de gölet bulunmaktadır. Sarayın arka cephesine denk gelen bahçenin şehir planlaması içinde anahtar niteliğinde olduğuna dair genel bir kanı hakimdir. Bunun yanı sıra sarayın bahçesinde ağaçlar arasındaki paralel yollar, bunlarla aynı doğrultuda budanmış yeşillikler, sınırlandırılmış ayrı çiçek ve su bahçeleri, merdivenler ve köşkler yer almaktadır. Bahçeye kendi içerisinde ayrı bir kompleks dersek hakkını vermiş oluruz. Tüm peyzajı oluşturan bu öğeler muazzam bir geometrik düzene göre yerleştirilmiştir. Aslında 14. Louis için yapılmış olan bu bahçeler 1666 yılından itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştır. Böylece bahçelerin üzerindeki perde de yavaş yavaş kalkmıştır. Ziyaretçi sayılarının artmasıyla bahçe genişletilmiş ve böylece arka arkaya sıralanmış tiyatro sahneleri gibi bahçenin oluşturduğu manzara seyircileriyle buluşmuştur. Düğüm düğüm tasarlanmış bahçe motifleri gerçek bir Fransız geleneği olmuştur. Bugün başka türlü bir Fransız bahçesi hayal bile edilemez.
Ancak gerçek şu ki şu an şatonun bahçesinde duran bitkiler 1920'li yıllarda yapılmış oldukça serbest çalışmalardır. 1661 yılında Kral 14. Louis tarafından peyzaj mimarı André Lenotre'ye yaptırılan Versailles bahçelerinin oluşturulma süreci 40 yılı bulmuş. Bahçeyi çeşmeler, heykeller ve yürüyüş patikaları süslüyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında nefes kesici bir güzelliğe sahip olan bir zamanların Fransız hanedanlığının nasıl bir zenginlik ve ihtişam içerisinde yaşadığının bugüne kadar ulaşmayı başarmış büyük kanıtı diyebiliriz Versailles Sarayı ve bahçeleri için. Bronz, mermer veya kurşundan yapılan dönemin en yetenekli sanatçılarının şekillendirdiği heykeller Versailles bahçelerinin hemen her yerinde görebilirsiniz. Versailles Sarayı'nı dünyanın en büyük açık hava heykel müzesi haline getiren 221 heykel de burada görülmesi gerekenlerden. Hatta belki de en önemlileri. Versailles bahçesinde dolaşırken sanki bir labirentin içerisinde dolaşıyor gibi hissedeceksiniz. Kuzey, güney ve havuzlu bahçeler, İspanya, İtalya ve Portekiz'den getirilen ağaçlarla oluşturulan Orangerie bahçesi, yürüyüş yolları ve küçük parklar devasa Versailles bahçelerini oluşturuyor. 1670'te yapılan ve mevsimleri simgeleyen 4 mevsim çeşmeleri, 1687'de yapılan hayvanların kavgası çeşmesi, ejderha çeşmesi, Neptün çeşmesi, Apollo çeşmesi ve aynalar çeşmesi de en ilgi çekici detaylardan. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz büyük kanal bütünüyle Versailles manzarasına entegre olmuştur ve hiç şüphesiz André Lenotre'un en ünlü çalışmasıdır. Lenotre'un ustalığı ile mükemmel görsel bir uyum ortaya koymaktadır. Aslında büyük kanal farklı boyutlarda 2 kanaldan oluşmaktadır. Haç şeklindeki kısım 23 hektar boyundadır. Versailles'da ayrıca bahçede birkaç küçük saray bulunur. Büyük Trianon ve Küçük Trianon. Şimdiki görmüş olduğunuz yol ise Büyük Trianon'a ulaştırmaktadır. Büyük Trianon, insanı dinlendiren ağaç ve çiçek gruplarından oluşmuş bir bahçe ile çevrelenir. Versailles'da Büyük Trianon'u ziyaret ederseniz eğer, mükemmel geometrik formlarıyla sizi büyüleyecek bir Fransız bahçesinin içerisinde kendinizi bulursunuz. Mükemmelliyet arayışı burada abartılmıştır. Hatta Güneş Kralı 14. Louis çalışmaları bizzat denetlemiştir. Büyük Trianon 14. Louis için bir sığınak görevi görmekteydi. Çünkü arkadaş çevresi giderek azalırken avludaki bitmek bilmez hareketlilikten kaçmak için iyi bir noktaydı burası. Buraya davet edilmek büyük bir ayrıcalıktı ki bu şerefe çok az saray mensubu erişebilmiştir. Zaman içinde oraya Napolyon Bonaparte gibi büyük kişiler de yerleşmiştir. Bu videoda görmüş olduğunuz yol ise Küçük Trianon'a ulaştırmaktadır. Küçük Trianon, 14. Louis'in gözdesi olan Madame de Pompadour'un isteği üzerine yapılmıştır. 1769 yılında da açılışı yapılmıştır. Fakat bu binanın asıl sıçrayışı 18. yüzyılın ikinci yarısında, yani 14. Louis karısı Marie Antoinette'e hediye etmesiyle gerçekleşmiştir. Marie Antoinette, genç kraliçe pek çok şeyin yerini değiştirmiş, eski seraların yerine İngiliz tarzı bir bahçe yaptırmıştır. Burada özel davetler vermiş, akşamlar düzenlemiştir. Küçük Trianon'a yapılan bir gezi, bugün aynı zamanda Marie Antoinette'in günlük hayatına yapılan bir yolculuk gibidir.
Buraya yapacağınız ziyaretinizde Küçük Trianon'un zarif ve zevkli tarzı karşısında büyüleneceksiniz ve 2008 yılında restore edilmiş olan binanın Marie Antoinette'in döneminde kendi tarihini yazdığını göreceksiniz. Versailles Sarayı'nın içinde sergilenen bu tabloda Marie Antoinette ve 3 çocuğunu görmektesiniz. Marie Antoinette devamlı halkın dikkatini çeken, göz önünde bir figür olarak yaşadı. Eşiyle uyumlu değillerdi ve pek az resmi görevi bulunduğundan gününün çoğunu abartılı zevklerle ve kendini şımartmakla geçiriyordu. Sarayına bir model çiftlik yaptırmıştı ve nedimeleri ile burada özenli kostümler giyerek sütçü kız ve kadın çoban rollerine bürünürlerdi. Bol tirajlı gazeteler ve ucuz el ilanlarında kraliçenin savurgan hareketlerine ve müstehcen söylentilerine yer verilmişti. Marie Antoinette kısa süre içinde Fransa'nın tüm sorunlarından sorumlu tutulur hale gelmişti. Ülkenin yüzleşmekte olduğu sorunlar aslında genç kraliçenin hatası değildi. 18. yüzyıl sömürge savaşları Fransız devletini yüklü bir borca sokmuştu. Fransa'da Katolik kilisesi ve soylular gibi ülke mülklerinin çoğunu elinde bulunduranların servetlerinden vergi ödemesi gerekli değildi ve sıradan insanlar ise yüksek vergiler ödemek zorunda bırakılıyordu. Durum bu olunca kraliyet ailesinin göze çarpan harcamaları gitgide rahatsız edici duruma ulaşmıştı. Ancak Fransız ihtilalinin günah keçisi haline gelen Marie Antoinette ile eşi 14. Louis döneminde 7.000 kadın ekmek isteyerek saraya kadar yürür. Bu kalkışmanın ardından 20.000 kişilik milis kuvvette saraya ulaşarak kral ve ailesini Tuileries Sarayı'na hapsederler. Bildiğiniz gibi en sonunda da giyotin ile idam. Marie Antoinette, bildiğiniz gibi ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözünü bu sarayın balkonundan söylemiştir. Paris'te Eyfel Kulesi'nden sonra en çok ziyaret edilen, en popüler yapılarından biri olan Versailles Sarayı ve bahçeleri, Fransız tarihine, özelde hanedanlığın, genelde ise o dönemin hayat tarzına ışık tutan eşsiz bir sanat eseri. UNESCO Kültür Mirasları arasında yer alan, yılda 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği bu dev yapıyı gezmek için en az bir gününüzü ayırmanızı öneririm ki imkanınız varsa bunu 1,5-2 gün şeklinde planlayın. Zira saray da bahçeler de fazlasıyla büyük. Versailles Sarayı ve bahçelerinin büyüklüğünden, fazlasıyla kalabalık ziyaretçi portföyü ve sırada bekleme sorunlarından dolayı buraya yapacağınız gezinin son derece programlı olmasını öneririm. Versailles Sarayı, gerek iç mimarisi, gerekse bahçe düzenlemesi açısından eşsiz bir yapı olduğu için her sene binlerce meraklı turiste ev sahipliği yapmakta. Ziyaretçileri kendisine hayran bırakmaktadır. Sizler de ömrünüzde bir defa Versailles Sarayı'nı ziyaret ederek eşsiz güzelliğini keşfetmelisiniz.